Herkese merhaba. Bu derste Sinema 4 ile simülasyon üzerine konuşacağız. Simülasyon, gerçek dünyadaki fiziğin Sinema 4 ile veya herhangi bir 3D programında matematiksel algoritmalar kullanarak yeniden yaratılmasıdır. İtme, momentum gibi nesnelerin hareketi ve etkileşimi, yer çekimi, sürtünme, çarpışma, patlama, kumaş simülasyonu veya hatta karakter animasyonunda saç ve fiziksel olaylar için kullanılır. Bu seride bunların hepsini Cinema 4D 2023 versiyonunda konuşacağız. Bunu belirtmemin nedeni Maxon bu versiyonundan sonra simülasyon konusunda büyük bir ilerleme kaydetmiş. Bu yüzden bu versiyonunda olan Pyro gibi bazı özellikler eski versiyonlarda yok. Peki, simülasyon yaratmak için ilk yapmamız gereken objelere dinamik eklemek. Mesela sahneye bir tane küp ekliyorum. Şimdi İlk dikkat etmeniz gereken en önemli şey objelerin boyutu. Yani simülasyonda programın algoritmik hesaplamaları eşittir nesnelerin boyutuyla. Bu yüzden yaptığımız modellerin boyutu ne kadar gerçek hayattaki boyutlara yakın olursa o kadar gerçekçi ve düzgün sonuçlar elde ederiz. Bunun için iki yolumuz var. Birincisi, Object'e gelip ve buradan rakamlarla boyutlarını ayarlıyorum. Veya böyle bir seçeneğiniz yoksa Cinema 4D'de sahneye figür ekleyerek bu oranları tespit edebilirsiniz. Gelelim objemize dinamik eklemeye. Bunun için objeyi seçip ve tag menüye geldiğimizde iki seçeneğimiz var. Birincisi Bullet Tag. Bunlar önceki versiyonlarda olan dinamikler. Ve diğeri 2023 versiyonundan sonra eklenen simülasyon seçeneği. Bu derste Bullet Tag üzerine konuşacağız. Şimdi objemiz seçili olduğu halde Bullet Tag'den Rigid Body'yi seçiyoruz. Tıkladığımda hemen objemizin yanında bir tag açılıyor ve seçili olduğunda aşağıda tüm özelliklerini görebiliriz. Ama onlara geçmeden önce ne işe yaradığına bakalım. Burada herhangi bir animasyon ve keyframe eklemeden oynat butonuna bastığımda obje 90 frame boyunca sonsuzluğa doğru aşağı düşüyor. Şimdi tekrar sahnemize plane ekleyelim ve bu sefer tag menüden Bullet Tag ve Collider Body'yi seçiyorum. Tekrar aynı şekilde ama farklı bir ikonla Collider Tag'i açıldı ve özelliklerini aşağıda görebiliyorum. Dikkat etmeniz gereken ikinci şey, bu iki obje İlk başta yani ilk frame'de birbirine temas etmemeli. Çünkü bakın oynat butonuna bastığımda herhangi bir etkileşim almıyorlar. Bunun çözümünü birazdan konuşacağız ama şimdilik temas etmemeleri için kübü biraz daha yukarı kaldırıyorum. Tekrar oynat butonuna basarsam küp plane üzerine düşüyor. Yani aslında Collider Body çarpıştırıcı cisimleri temsil ediyor. Detaylara girmeden önce bu objelerin neden aşağı düştüğüne bakalım. Bunun için Ctrl D'ye basarak sağ köşede proje dosyamızın Attributes penceresi açılıyor. Bullet'a geldiğimizde burada iki önemli şey var. Time Scale ve Gravity. Bunlar default ayarlarında böyle bir sonuç elde ederiz. Ama mesela Time Scale'de rakamları yarıya indirirsem objemizin düşüşü biraz daha yavaşlayacak. %20 yaptığımda daha da yavaş hareket ediyor. Hatta bunların her birine animasyon bile ekleyebilirsiniz. İlk haline geri dönmek için yanındaki küçük üçgen üzerinde sağ tuş yapıyorum. İkinci seçenek Gravity veya yer çekimi. Gravity default olarak 1000'de ayarlı. Bu gerçek dünyada yer çekimine yakın bir şekilde ayarlanmış. Mesela 0 yaparsam yer çekimi olmadığı için obje havada asılı duruyor. Eksi rakamlara geldiğimizde objemiz yukarı doğru hareket ediyor. Tekrar üzerine sağ tuş yaparak ilk haline geri getiriyorum. Rigid ve Collider Body özelliklerine baktığımda ikisinin arasındaki fark Rigid Body'de dinamiklerin açık olması
Ama collider body de tam tersine dinamiklerin kapalı olmasıdır. Yani eğer burada dinamiği açarsam collider body'nin ikonu rigid body olarak değişilir. Tekrar kapatırsam collider body olarak tanınır. Aynı şekilde rigid body'de dinamikleri kapatırsam collider body olarak tanımlanacak. Tekrar ilk haline geri getirdiğimde rigid body'ye dönüşüyor. İkisinin arasındaki bir başka farklılık, mesela oynat butonuna bastığımda ve ortalarda durdurduğumda rigid body'de konumunu veya yönünü değiştiremiyorum. Bunun için her zaman ilk frame'e gidip ve konum ve yönünü ayarlamam lazım. Ama collider body'de sahneye bir tane küre ekleyip ve collider body ekliyorum. Şimdi bakın, rigid body'nin tam tersine zaman içerisinde hareket ettirip ve hatta diğer objelerle etkileşim sağlayabilirim. Gelelim ilk örneğimize. Çok basit bir sahnemiz var. İlk başta objelerime az önce yaptığım gibi dinamik ekliyorum. Plane, collider body, cloner ve küre için de rigid body'yi ekliyorum. Oynattığımızda böyle bir sonuç var. Frame sayımızı biraz daha artıralım. Tekrar oynattığımızda evet hepsi simüle ediliyor ve yere düşüyorlar. Şimdi diyelim ki bu düşüşü biraz daha kontrollü hale getirmek istiyorum. Bunun için Cloner'da rigid body'yi seçip ve özelliklerinde ilk başta baktığımda 2 Move Graph seçeneği var. Bunun için yukarıda Move Graph menüsünden Move Graph Selection'ı seçiyorum. Boyutunu ayarlayıp ve sahnedeki objemizin üzerinde tıkladığımda böyle bir noktalar ortaya çıkıyor. Bu noktalar seçtiğim kısımları gösteriyor. Mesela bu şekilde seçiyorum ve Objects'e baktığımda rigid body'nin yanında hemen bir Move Graph Selection eklenmiş. Buradan silebilir veya tüm seçtiğimiz alanları tam tersine çevirebiliriz. Tekrar rigid body tagine geri dönüyorum ve ilk başta olan Move Graph Selection içine sürüklüyorum. Şimdi oynattığımızda bakın, burada seçili olanlara dinamik eklendi ama onun dışında olanları herhangi bir dinamik obje olarak tanımlamadı ve bu yüzden birbirlerinin içine giriyorlar. Silelim. Tekrar bu sefer aynı tag'i ikinci Move Graph yani dinamiğin altında olan yere sürüklüyorum. Oynattığımda seçili olanları rigid body ve onun dışında kalanları collider body veya çarpıştırıcı cisim olarak tanımlandı ve birbiriyle etkileşim aldılar. Silip ve devam ediyorum. Bir sonraki seçeneğimiz Set Initial State. Diyelim ki simülasyon uygulandığında bir frame seçip ve bir sonraki olan simülasyonda buradan başlatılmasını istiyorum. Bunun için yapmam gereken tek şey Set Initial State üzerinde tıklamam. Bakın, ilk frame'e geri dönüp ve oynattığımda simülasyon kaydettiğim durumdan başlayacak. Yani herhangi bir keyframe seçip ve simülasyonu oradan başlatabilirsiniz. Silmek için bir alttaki seçeneği kullanacağım ama şimdilik gerek yok, böyle kalsın. Sırada trigger var. Trigger aslında tetiklemek anlamına geliyor. Şimdi at velocity peak olarak değiştirip ve oynat butonuna basarsam sahnemde herhangi bir değişim yok. Ta ki move aracını seçip ve böyle bir hareket yapana kadar. Böylece istediğim yönde düşüşü ayarlayabilirim. Diğerine bakalım. Unccollision. Bunun için sahnede collider body olması lazım. Küreyi seçip ve dinamiklerini kapatarak rigid body'den collider body olarak değiştiriyorum.
Oynat butonuna basıp ve dokunduğumuzda dinamikler aktifleşiyor. Buradaki rakam duvarın dayanıklılığını ayarlıyor. Ama buna geçmeden önce tekrar küreyi seçip ve rigid body olarak değiştiriyorum. Tag'in içinde Custom Initial'a tik attığımda yeni seçenekler gözüküyor. İlk seçenek Linear, objemizin x, y, z yönünde hareketini ayarlıyor. Mesela diyorum ki objemiz z yönünde düz bir şekilde hareket etsin. Z'yi 200 yapıp oynat butonuna basınca küre aynı yönde ilerliyor. Hızlanması için daha yüksek rakamlar kullanacağım. Bir diğeri de aynı şekilde HPP yönünde dönme açısını belirliyor. Şimdi tekrar duvara geri dönüp ve dayanıklılığını ayarlıyorum. Burada az önce gördüğümüz sonuç var ama eksi rakamlara düştüğümde, mesela eksi 50 yaptığımda, bakın diğerleri de etkileşim alıp ve basit bir dokunuşla yere düşüyorlar. Veya tam tersi, rakamları artırınca bu sefer duvar daha da dayanıklı oluyor ve kolay kolay yere düşmüyorlar. En son seçeneğimiz Deactivation. Bu da diyor ki eğer bir obje bir yönde hareketi 100 cm veya açısı 10 derecenin altına düşerse ve bu durum 2 saniye boyunca devam ederse hesaplamayı durdur. Gelelim bir sonraki örneğe. Tekrar hızlıca objelere dinamik ekliyorum. Şimdi bakalım oynattığımızda ne olacak? Gördüğünüz gibi objeler kürenin içine düşmek yerine üstünden kayıp ve yere düşüyorlar. Bunun nedenini anlamak için Ctrl D'ye basarak Bullet Tag'den Visualization'da aktif hale getirdiğimde sahnede olup bitenleri daha iyi görebilirim. Ama şimdilik hiçbir şey gözükmüyor. Bunun için sahnede bir frame ileri hareket ettiğimde, evet, sahnede yeni çizgiler görebiliyoruz. Bu çizgiler Collision Shape olarak adlandırıyoruz. Collision Shape, Cinema 4D'nin bu objeleri nasıl gördüğünü gösteriyor. Ve aslında bakın, bu yarı küre altıgen şeklinde tanımlanmış. Bir diğeri Bounding Box. Burada her objenin etkileşim aldığı alanı gösteriyor. Bir sonraki Contact Points var. Bunu göstermek için oynatıp ve evet bakın, isminden de belli olduğu gibi objelerin birbirine temas ettiği noktaları gösteriyor. Gelelim gördüğünüz renklerin anlamına. Oynattığında sarı, yeşil ve mavi renkler gözüküyor ve bunlar sürekli değişiliyorlar. Bu renkler sahnede gerçekleşen simülasyonun farklı aşamalarını anlatmak için kullanılır ve simülasyon ne zaman hesaplandığını, durduğunu veya tamamlandığını belirlemeye yardımcı olurlar. Sarı renk dinamiklerin hesaplandığı aşamayı temsil ediyor. Bu aşamada sahnedeki objelerin fiziksel davranışları hesaplanır ve objelerin etkileşimleri göz önüne alınır. Yeşil, işlemin devre dışı bırakıldığı veya beklemeye alındığını gösteriyor. Bu renk simülasyonun geçici olarak durdurulduğu veya devre dışı bırakıldığı bir aşamayı temsil ediyor. Mavi renk ise işlemin tamamlandığını ve objelerin son pozisyonlarının belirlendiğini gösteriyor. Şimdi az önce gördüğümüz sorunu düzeltmek için Collider Body taginin içinde Collision bölümünde şeklini otomatikten sabit bir cisim olduğu için Static Mesh olarak değiştiriyorum. Tekrar frame'i güncellediğimde gördüğünüz gibi Cinema 4D algoritmaları cismi artık olduğu gibi görmeye başladı. Tekrar Ctrl D'ye basıp ve bunları kapatıp oynattığımızda objeler artık yarım kürenin içine doğru düşüyor. Şimdi burada gördüğünüz gibi Cloner'ın içinde birkaç objem var. Bunları tek tek seçip ve dinamik eklemek yerine sadece bir tek Cloner'a dinamik ekledim. Ama oynat butonuna bastığımda gördüğünüz gibi tek bir tag ile birkaç objeye dinamik eklemişim. Bunun nedeni Rigid Body taginde Collision'da burada Apply Tag to Children olarak ayarlı. Mesela eğer Compound Shape olarak değiştirirsek
hepsi tek bir objeymiş gibi simüle edilecek. Tekrar ilk haline geri getiriyorum. Bir sonraki örneğimiz tekrar balık tekten dinamiklerimi seçiyorum. Oynattığımızda ikisi de aynı şekilde aşağı düşüyor. B kübünü seçip ve collision özelliğine geldiğimde ilk seçeneğimiz bounce. Bounce, obje yüzeye temas ettikten sonra geri dönen enerji miktarını belirliyor. Mesela %50 olarak yaptığında Cinema 4D objenin yeryüzüne temas ettikten sonra %50 enerjisini geri getiriyor. Bakın, oynattığımızda böyle bir sonuç var. Yani B kübünün enerjisi daha fazla olduğu için 2 kere takla atıyor. Hatta biraz daha yüksek rakamlara çıkarsam böyle bir sonucumuz var. İlk haline geri getiriyorum. Bir sonraki seçeneğimiz friction. Friction'ı sürtünme veya yapışkanlık olarak düşünebilirsiniz. Tekrar B kübünü seçip ve friction'ı %20 olarak ayarladığımda ve zemini de biraz daha yamultuyorum. Şimdi oynattığımızda bakın gördüğünüz gibi herhangi bir değişiklik yok. Bunun nedeni bounce, friction veya collision noise'u hem rigid body'de ve hem glider'da ayarlamamız lazım. Mesela B kübünün friction'ını %20 verip ve aynı şekilde glider body'de friction'ı %40 olarak ayarlarsam bu sefer böyle bir sonuç elde ederiz. Daha iyi anlamanız için mesela rigid body'de friction'ı %20 verdik. Glider body'de ise %40 olarak ayarladık. Bunları toplayınca 60 oluyor. Ve ikiye böldüğümüzde, yani ikisinin arasında böldüğümüzde %30 sayısını elde ederiz. Yani burada bu iki obje arasında %30 sürtünme oranı var. Tekrar her şeyi ilk haline geri getiriyorum. En son seçeneğimiz collision noise. Şimdi bakın, ikisi de tekrar aynı şekilde düşüyor. Hemen şurada yazayım. Collision noise'u random efekti gibi düşünebilirsiniz. Yani Cinema 4D random olarak hesaplamalar yapıp ve objelerin aynı şekilde hareket etmesini engelliyor. Tekrar bunun için tüm objelerin dinamik taglerini seçip ve %25 yaptığımda böyle bir sonucumuz var. Yani ikisi de farklı bir şekilde hareket edecek. Bu arada collision noise random efekti olduğu için çok yüksek rakamlara çıkmanıza gerek yok. Küçük sayılarla da farklı dinamikler elde edebilirsiniz. Aynı örnekten devam edelim. Tekrar plane için glider ve cisimlerimiz için rigid body'yi kullanıyorum. Ctrl D tuşlarına basıp ve general bölümünden yer çekimini sıfırlıyorum. Böylece oynat butonuna bastığımda cisimler havada asılı duruyor. Zamanlamayı biraz daha yükseltelim. A objemize geldiğimde rigid body özelliğini kullanarak cismin X yönünde hareket etmesini istiyorum. Bunun için Dynamic, Custom Initial ve X, Y, Z seçeneğini kullanacağız. X yönünde 1000 değerini verelim. Bir sonraki B objesi için de aynı şekilde -1000 değerini veriyorum. Böylece oynattığımızda cisimler birbiriyle çarpışır. Şimdi mass veya kütle bölümüne geçelim. Kütle aslında cismin ağırlığını veya atomlarını temsil ediyor. Burada 3 seçeneğimiz var. Birincisi dünya gibi, yani dünyadaki gibi. İkincisi density veya yoğunluk ve üçüncüsü mass. Şimdi bu seçeneklerin ne işe yaradığını ve nasıl çalıştığına bakalım. Burada boyut çarpı density veya yoğunluk eşittir kütle. Şimdi her şey tamamen dünya ölçeğinde ayarladığında cisimler birbirlerine çarpışır ve birbirlerini itiyorlar aslında. Diyelim ki A kübümüzün boyutunu küçültüyoruz. Şimdi boyut küçüldüğü için yoğunluk da azalıyor. Bu nedenle oynat butonuna bastığımda büyük olan obje küçük olanı itiyor. Şimdi tekrar mass'e dönelim ve buradan Custom Density seçeneğinden yoğunluğunu artıralım. Mesela 10 diyelim. Ve oynatırsam
atom yoğunluğu fazla olduğu için B veya büyük olan objenin A objesini itmek için gücü yetmiyor. Hatta biraz daha artırırsam küçük olan obje büyük olanı itiyor. Tam tersi oluyor yani. Peki başlangıç haline geri dönelim. Dünyayı seçiyorum ve bu sefer A objemizin boyutunu dikdörtgen bir şekilde ayarlıyorum. Yani x yönünü 2 kat arttırdım. Bir diğer kübün boyutunu da kare olarak değiştiriyorum. Şimdi oynattığımızda tekrar büyük olan diğerini sürüklüyor. Ancak B objemizin kütle sayısını 2 katına çıkardığımda güçler eşit hale geliyor. Çünkü boyutunu küçültmemize rağmen ya inceltmemize rağmen yoğunluğunu 2 katına çıkardık. Hatta tekrar biraz daha fazla artırırsam diğerini itecek. Evet, şimdi bir başka örneğe hızlıca geçelim. Tekrar dinamikleri ekleyeceğim. Şimdi bir sonraki seçeneğimiz Custom Center. Bu ağırlık merkezini gösteriyor. Cinema 4D genellikle ağırlık merkezlerini doğrudan pivot point ile tanır. Diyelim ki bunu değiştirmek istiyoruz. Custom Center'da tik işaretini açtığımda ve Ctrl D tuşlarına bastığımda Visualization Enable seçeneğini kullanıyorum. Şimdi tekrar geri dönüp ve ağırlık merkezini ve biraz daha sağa kaydırmak istediğimizde burada X, Y, Z yani X yönünde ağırlık merkezinin %50 birim sağa kaydırıyorum. Gözükmesi için bir frame atlayalım. Şimdi gördüğünüz gibi burada pivot point'umuz var ve ağırlık merkezi burada. Hatta mesela 100 diyelim. Evet, şimdi iyice sağa kaydı. Oynattığımızda ağırlık merkezi sağa kaydığı için obje bu tarafa doğru düşüyor. Sahnemize geri dönelim. Rigid Body ve diğer ikisine de Collider Body veriyoruz. Şimdi Rigid Body'de Force seçeneğine bakalım. Oynat butonuna bastığımızda şu etkiyi göreceğiz. Ancak bunun olmaması için dinamik bölümüne gelip ve Trigger seçeneğinden Uncollision olarak değiştiriyorum. Tekrar oynat butonuna basıp ve küreyi hareket ettiğimizde nesneler yere düşüyor. Şimdi ilk frame'e dönüp ve Force bölümüne geldiğimizde iki seçenek var. Birincisi Follow Position. Burada rakamları yükselttiğimde mesela 70 olarak ayarladığımda nesneler kendi pozisyonlarını korumaya çalışıyorlar. Ve ardından hareket sona erdiğinde aynı pozisyona geri dönmek istiyorlar. Biraz daha artırırsanız mesela %100 yapalım. Nesneler pozisyonlarını daha da güçlü bir şekilde korumaya çalışıyor. Yani Follow Position objelerin pozisyonlarını korumak için bir seçenektir. Diğeri Follow Rotation. Burada objeler kendi açılarını korumaya çalışıyorlar. Mesela %50 olarak ayarladığımda ve oynat butonuna bastığımızda objeler açılarını korumaya çalışıyor. Biraz daha arttırırsam nesneler hızlıca açılarını eski haline getirirler. Yani Follow Position objelerin pozisyonlarını ve Follow Rotation objelerin açılarını korumaya çalışıyor. Bir sonraki örneğe geçelim. Tekrar hızlıca Rigid Body ve Collider Body'yi kullanarak bir sonraki Force seçeneği olan Damping'e gelelim. Oynattığımızda objeler düşüp ve yuvarlanıyor. Damping aslında enerji kaybı anlamına geliyor. Yani enerjiyi sömürme anlamına geliyor. Mesela Linear Damping'de rakamları artırırsak enerji kaybı objenin düz bir hareketinde daha fazla olur. Mesela %55 olarak ayarladığımda enerji kaybı artar. Bir sonraki seçenek açılarını etkiler. Bunu da mesela tekrar %50 olarak verirsem objeleri oynattığımızda objenin dönme hızı azalır. Biraz daha arttırırsam artık objelerimiz yuvarlanmayacak, yani dönmeyecek. Şimdi force'lara geçelim. Burada rigid body ekledikten sonra bullet tag'de yer çekimini sıfıra indiriyorum.
Bu nedenle tekrar oynat butonuna bastığımda nesneler az önce gördüğünüz gibi yere düşmüyorlar. Force'ları bir sonraki videoda daha detaylı konuşacağız. Ama şimdilik mesela Attractor'ı seçtiğimde sahnedeki objeleri kendine doğru çekiyor. Burada zaten objeler etkileşim alırlar. Ama mesela sahnede birkaç tane force varsa ve birinin objeyi etkilemesini istemiyorsanız buradan ayarlayabilirsiniz. Mesela Extrude'u seçtiğinizde o obje için force'un herhangi bir etkisi olmayacak. Yani sahnedeki force'la herhangi bir etkileşim almayacak. Bir sonraki örneğimiz Aerodynamics'tir. Tekrar dinamikleri ekledikten sonra her zaman olduğu gibi yere düşüyorlar. Burada Aerodynamics adından da belli olduğu gibi hava dinamiklerini ayarlıyor. Ctrl D'ye bastığımızda Bullet'ta hava yoğunluğu 1 olarak ayarlanmış. Yani bu şu anlama geliyor. Sahnemizde 1 değerinde hava yoğunluğu var. Ancak objeler daha gerçekçi bir şekilde etkileşime girmesi için tekrar Rigid Body'ye geri dönüyorum. Ve burada 3 seçeneğimiz var. Şimdi modelimizi karşılaştırmak için bir tane daha yana kopyalıyorum. Ve mesela drag'i %50 verelim. Şimdi bakın oynattığımızda objeler daha yavaş bir şekilde aşağı düşüyorlar. Ve hava etkisi altında yavaşça hareket ediyorlar. Aslında drag rüzgarın karşısına bakan yüzeylere karşı bir direnç ayarıdır. Bir sonraki seçenek lift. Burada herhangi bir rakam verebilirsiniz. Bu seçenekte de objeler kendi etrafında dönerek düşüyorlar. Yani açılarını değiştiriyorsunuz. Açılarını kontrol ediyorsunuz o hava yoğunluğuna göre. Son olarak two side seçeneği var. Bu efekte objelerin her iki yüzüne etki ettiğini görüyoruz. Yani mesela drag ve lift az önce gösterdiğim gibi sadece rüzgara karşı bakan yüzeyleri kontrol ediyordu. Ama bu seçeneği seçerseniz sahnedeki olan hava yoğunluğu artık objenin her iki tarafı içinde etki yaratacak. Evet, şimdi soft body'ye geçmeden önce burada tekrar bullet tag var. Objelerimi seçip dinamik ekledikten sonra oynat butonuna bastığımda bu iki obje birbirinden ayrılıyor. Bullet tag'de Connector adında bir seçenek var. Bunu tıkladığımızda sahnemize böyle bir şey geliyor. Ancak başka bir objeyi seçtiğimde veya herhangi bir yere tıkladığımda hemen ortadan kayboluyorlar. Bunun olmaması için Connector'ı seçip ve Display'den Always Visible olarak ayarlıyorum. Böylece başka objeleri seçtiğimde de Connector'ımızı sahnede görebiliyorum. Veya boyutunu buradan ayarlayabilirsiniz. Bir objeyi seçtiğimizde önce yerini ayarlayalım. Diyelim ki şöyle dursun. Sonra Object menüsünde iki seçenek var. Bu ikisini birbirine bağlamak için buraya sürüklüyorum. Object A ve Object B. Şimdi bakın oynattığımda ikisi birbirine bağlandı. Veya başka bir collider varsa onunla birlikte hareket ettirebilirim. Evet, şimdi burada her objenin bir referans yönü vardır. Bu referans yönlerini buradan ayarlayabilirsiniz. Veya Attachment adlı bir özellik daha var. Mesela burada sarı biraz yamuk duruyor. Bunun nedeni bu kol Rigid Body'de Center of Mass'i baz alarak konumunu ayarlıyor. Mass'leri az önce konuştuk zaten. Bakın tekrar Mass'lere geri döndüğümde burada Custom Center dediğimizde rakamları oynatarak bağlantı noktasının yerini ayarlayabilirim. Mesela şöyle olsun. Evet, şimdi aynı şeyler ikinci obje için de geçerlidir. Oynat butonuna bastığımızda ve küreyle sert bir şekilde vurursam objeler birbirinin içinden geçecek. Bu sorunu çözmek için Ignore Collision adlı bir seçeneğimiz bulunuyor. Buranın işaretini kaldırdığımda şimdi bakın objeler asla birbirinin içinden geçmez. Yani birbiriyle etkileşime giriyorlar.
Bir sonraki daha önce bahsettiğimiz gibi bounce var. Yani enerjinin geri dönmesini sağlıyor. Tekrar aynı şeyler. Buradan açıyı kısıtlayabilirsiniz. Mesela tıkladığımızda böyle bir yarım daire çıkıyor. Bunu ayarladığımızda bakın. Mesela şöyle diyelim. Oynattığımızda artık o açıdan daha fazla yukarı çıkmaz. Yani açıyı kısıtlayabilirsiniz böylece. Son olarak burada değişik seçeneklerimiz var. Bunları tek tek denemeyeceğim. Ya hepsinin mantığı aynı. Sadece farklı açılardan, farklı şekillerle gördüğünüz gibi objeleri birbirine bağlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi genel mantığı aynıdır. Sadece burada son olarak motor diye bir seçeneğimiz var. Tekrar gördüğünüz gibi body'ye collider ve kanatlara rigid body ekliyorum. İlk başta konumunu ayarlıyorum. Tekrar kayıp olmaması için display'den always olarak değiştireceğim. Yönünü ayarlayalım ve Object A'ya kanatları ve Object B'ye gövdeyi ekliyorum. Ama oynat butonuna bastığımda birbirlerine bağlı olmadıkları için böyle bir sonuç var. Bunun olmaması için connector ekleyeceğim. Biraz küçültüp konumunu ve yerini ayarlıyorum. Tekrar objelere A ve B'yi seçip ve şimdi oynattığımda bakın böyle bir sonucumuz var. Evet, artık gelelim soft body'ye. Bunun için tekrar bullet tag, collider body ve diğerini de rigid body olarak ayarlıyorum. Soft body eklemek için iki yolumuz var. Birincisi rigid body'yi seçip ve soft body'den buradan make half polygon'u seçebilirim. Şimdi bakın oynattığımızda böyle bir sonucumuz var. Yani yumuşak bir cismimiz var sahnemizde. İkinci yol direkt palette tag'den soft body'yi seçmemiz. Şimdi gelelim soft body'nin özelliklerine. İlk seçeneğimiz structure. Structure'ı şöyle diyelim. Bir cismin edge'lerini veya kenarlarını kontrol ediyor. Yani mesela %100 yaptığımda böyle bir sonucumuz var. Yani %100 olduğu için obje kendi şeklini koruyor. Ama mesela sıfıra indirdiğimizde bakın edge'lerin hepsi yamuldu. Evet, gördüğünüz gibi bayağı iç içe girdiler. Bu yüzden structure edge'lerin yumuşaklığını kontrol ediyor. Bir objenin kenarlarını kontrol ediyor. Tekrar ilk haline gelmesi için burada küçük üçgen üzerinde sağ tuş yapıyorum. Başa dönelim. Bir diğer seçeneğimiz shear. Burada poligonlar üzerinde çarpı bir şekilde yumuşaklığı kontrol edebiliriz. Mesela şu an %50'de bu rakamı sıfıra indirdiğimde, hatta biraz daha belirgin olması için cismi biraz döndürüp ve oynat butonuna bastığımda bu sefer poligonların yüzeyi yamuldu. Yani böylece bir cismin yüzeyindeki yumuşaklığı ayarlayabiliriz. Sonra flexion var. Burada noktalar arasındaki yumuşaklığı kontrol ediyoruz. Mesela şu 3 noktanın birbirine karşı pozisyonunu ve yumuşaklığını belirliyor. Tekrar burada %50 olarak ayarlanmış. Rakamı sıfıra düşürdüğümde aynı şekilde noktaların yumuşaklığı arttıkça birbirinin içine giriyor. Tam tersi %100 yaparsam her bir nokta kendi şeklini koruyor, kendi pozisyonunu koruyor. Yani bu üç özellikle cismin edge, poligon ve vertexlerini, yumuşaklığını kontrol edebilirsiniz. Sonra tekrar damping var. Gördüğünüz gibi bu özellik her 3 bölümde de mevcut. Damping az önce konuştuğumuz gibi burada da enerjiyi sömürme anlamına geliyor. Mesela bakın normal bir şekilde böyle bir sonucumuz var. Bunların damping özelliklerini sıfıra indirdiğimde böyle bir sonuç elde ediyoruz. Tekrar ilk hallerini geri getiriyorum. Sonra elastik var. Bununla da kabaca objelerin esnekliğini belirleyebilirsiniz. Bunlara çok girmeyeceğim. Bir sonraki reset length var. İsminden de belli olduğu gibi %50'ye indirdiğimde
şöyle sonucumuz var. Yani cisim %50 küçülüyor. Veya 200 yaptığımda bu sefer 2 kat büyüyor. Son bölümde stiffness var. Bunu normalde her noktayı rigid body vermiş gibi düşünebilirsiniz. Mesela burada 25 verdiğimizde objemize bakın düz bir şekilde düşüyor. Yani her nokta kendiliğinden bir rigid body olarak tanımlanıyor. Volume seçeneği burada da şekli korumaya çalışıyor. Mesela 0 yaptığımda gördüğünüz gibi düşüyor ve biraz şekil değiştiriyor. Tekrardan damping ve elastik var. Aynı işlemleri yapıyor. Pressure basıncı ayarlıyor. Mesela basıncı %80 yaptığımda böyle bir sonuç var. Tekrar volüm üzerinde kendi şeklini korumasını sağlayabiliriz. %50 yaptığında basınçla beraber kendi şeklini korumaya çalışıyor. En son soft body'de daha fazla kontrol edebilelim diye map özellikleri bulunmakta. Bunun için objeyi seçip ve Shift C'ye basıyorum ve buradan Vertex Map diye arattırıyorum. Evet, böyle bir tek açılıyor objenin yanında. Ve buradan soft body'nin etkileşim aldığı kısımları boyayabilirsiniz. Ve sonra soft body'den istediğiniz kısma mesela structure içine sürükleyip ve daha fazla kontrol sağlayabilirsiniz. Son seçeneğimiz Ghost Body. Bunu denemek için ilk başta objelere Rigid ve Glider Body ekleyeceğim. Oynat butonuna bastığımda Glider Body ile etkileşim sağladığımda tahmin ettiğiniz gibi böyle bir sonuç var. Ama Glider Body'yi seçip ve Ghost Body olarak değiştirirsem ikonun şekli değişti. Kürenin dokunduğu objeler etkileşim sağlayacak. En son tüm dinamikleri sahnemizde bitirdikten sonra Cache menüsü var. Burada bakın oynat butonuna bastığımda ortalarda durup ve geri sardığımda hareketimi göremiyorum. Ama bake yaptığımda Cinema 4D hareketleri kaydediyor. Yani sahnede olan tüm hareketleri olan biteni kaydediyor. Ve böylece rahatça çalışabilirsiniz. Tekrar Clear Object Cache dediğimizde bunlar siliniyor. En son Step Per Frame ile ilgili konuşalım ve böylece videoyu sonlandıralım. Burada objenin içini görmek için ilk başta şeffaf bir materyal ekliyorum. Sonra küçük topları içine götürüp ve dinamik ekliyorum. Oynattığımızda cisimler birbirine temas ettikleri için patlıyorlar. Ama çözümünü konuştuğumuz için ilk başta büyük küreyi seçip ve Collision menüsünde Shape bölümünde Static Mesh olarak değiştiriyorum. Şimdi oynattığımızda kürenin içine düşüyorlar artık. Ama bu sefer hareket ettiğimizde hızımız artarsa tekrar aynı şekilde küçük toplar dağılıyor. Bunun olmaması için Ctrl D'ye basıp ve Bullet Tag'den Expert'e baktığımızda Step Per Frame adlı bir seçeneğimiz var. Ve 5 olarak ayarlanmış. Burada aslında dinamiklerin hassasiyetini ayarlıyoruz. Mesela bakın 1 dediğimde direkt toplar düşüyor. Ama mesela 20 dediğimde yani yüksek rakamlara çıktığımda hassasiyeti artıyor. Ve böylece istediğim kadar hızlanayım. Toplar kürenin içinde durmaya devam edecek. Evet arkadaşlar, böylece bu dersin sonuna geldik. Bir sonraki derste partikül üzerine konuşacağız. Şimdilik hoşça kalın.